Herkese merhaba. Sizi şu dağınık, pis odadan karşılıyorum. Bugün günlerden pazar, kahvaltılarımızı yaptık. Ortalığı topladım. Makineye bir posta çamaşır attım. Son artık dibi gördüm. Akşam ben ne yaptım? Akşam dün öğlen 1 gibi, 1:30 gibi başladım. Saat gece 1'e kadar şununla uğraştım. Eziyetime uğraşma değdi mi değdi. O kadar içime sindi ki çok güzel oldu. Bir tane gömlek elbise yaptım. Onunla uğraştım. Tek ilikleri kaldı. İlik açacağım ama düğmem yok. Bayramda giymek istiyordum. Hatta bilmiyorum nasıl yaparım. Sadece ona odaklandığım için temizliğe hiç kendimi vermedim. Görüyorsunuz her yer kırpık, kumaş kırpığı falan. Sadece diktim. Temizlemesini bugüne bırakmıştım. Şimdi buraları toplayacağım. Hatta şunu da göstereyim size. Öncelikle şu perdeyi bir açayım. Diğer odaları topladım. Burayı en sona bıraktım. Şöyle tüm evi bir süpürge tutacağım. İplikler artık koridorlara çıkmış. Dün Ayşe dedesiyle kaldı. O yüzden Efe'yi burada yatırmadım. Dedim Ayşe'nin yatağında yat. Orada yatırdım. Burada yatamazdı bu şekilde. Şöyle şunu ben geçen hafta diktim. Aşırı kırışık, yalnız çok kırışan bir kumaşmış. Sadece şöyle altı katlanacak kaldı. Bunun da sadece iliği açılacak. Şöyle cep kapağı yaptım. Çilek kumaş diyorlar. Öyle bir kumaştı böyle. Şöyle bakın. Yakaları falan bu da çok güzel oldu. Bu da içmesinde. Şöyle kollarını yine manşetli yaptım. Bu böyle altı katlanacak sadece. Şunu da açayım size. Bu da böyle. Bu kumaşı ben normalde bu kumaş 200 liraydı. Ben kaç aldım? 200 diyorum. 90 almıştım. Evet. Bir dakika şöyle bir düzelteyim. 90 aldım metresini. Hatta sonunu ben aldım. 2,5 metre kalmıştı. Metresini 90'dan aldım. Şöyle 250 TL bile tutmuyordu yani. O fiyata bir elbise çıkartmış oldum. Tensel kumaş. Çok güzel efil efil böyle tam yazlık terletmeyecek kumaş. Rengi bir tık daha farklı gibi çıkıyor ama kiremit rengi. Çok güzel bir rengi var. Şöyle kollarına yine manşet yaptım. Dediğim gibi sadece iliği kaldı. Düğmeleri alayım, ondan sonra iliğini de açacağım. Şöyle bir model yaptım yanlardan. Tünel yaptım. Yanlardan böyle bağcıklı. Arkasına da aynı şekilde bakın şöyle yaptım. Dikişini bu şekilde geçtim. Ne diyorlar buna? İngiliz dikişi mi? Fransız dikişi mi? Her neyse şöyle. Çünkü bu kumaş kaşındıran bir kumaş arkadaşlar. Aklınızda olsun. Tensel kumaş alırken bu şekilde. Bu sene zaten hep bunlardan var. Bu şekilde dikişi işte kalmalıymış bakın. Overlock çekmedim. Dikişini hep içine verdim. Yoksa ısırıyor. Aşırı kaşındırıyor. Rahatsız ediyor. Yani bundan önce bir tunik diktim. Yine farklı bir renk. Aynı bu kumaştan. Şu anda onu giyemiyorum. Bir kere giydim böyle ısırıyor sanki. Çok rahatsız etti. Az bir kumaşım kalmıştı. Onu bir eli içinden böyle tekrar bir üstünden geçeceğim. O dikişi kapatacağım kumaşı yani. O şekilde yapmayı düşünüyorum. Yoksa ben onu zor giyerim. Şöyle belki sonra üstümde de gösteririm bunu. Ama o kadar güzel oldu ki dediğim gibi çok güzel oldu. Çok güzel durdu. Tam böyle yazlık. Efil efil bir elbise oldu. Şurada bir tane düğmem var. Acaba olur mu dedim ama çok da içime sinmedi zaten. Bilemedim pek. Yapmam herhalde bunu. Şöyle eski bir şeyden şey yapmışım. Almışım buraya. Şöyle sizce nasıl olur? Ay durmuyor da bir dur da çekeyim. Bilemedim pek. Emin olamadım yani. Öyle bir kalsın da şimdilik. Şimdi buraları bir toparlayayım. Battı battı. Her yer battı. Alın size doğallık en doğalından. Şunun altın işlerim bitince katlarım. Bu burada kalsın. Bunun işi şimdilik bitti. Şöyle toplayalım.
Efe ödev yapacağı zaman bazen salona gönderiyorum, bana kızıyor. Odamdan çıkmıyorsun diye, ama ne yapayım, yine en rahat burada yapabiliyorum. Yoksa içeride televizyon izlerken falan masanın önüne geliyor. Öyle de istemiyorlar. Ev süpürüyordum, bir de baktım ki öyle bir yağmur tutmuş ki arkadaşlar. Şuna bakın, bereket yağıyor, hayırlı yağsın. Efendim anne? Evet. 2 dakikada sel geliyor diyor Efe. Çok güzel yağıyor. Hı hı. O değil de bu böyle bir saat yansa dünya yaşaması. Azaldı değil mi? Yok, hala hızlı yağıyor. Demin çok etkili yağıyordu. Belli. Buralara vurmuş su. Yağmur suyu değmiş. İyi olur. Şu dikenler tacım da açtı böyle. Şu an dışarı... Ana. Çamaşırlar yıkandı. Şu kapağı da açık kalsın, bir kurusun içi. Tüm evi süpürdüm arkadaşlar. Sadece şu masanın üzerini toplamadım. Birazdan dediğim gibi diğer tüneyin altını kapatacağım. Bir tanesinin kolunu kesmiştim, kısaltmıştım. Onu yapacağım. O yüzden burayı ellemiyorum. Ondan sonra toplarım. Birkaç gün artık dikiş makinesiyle işim yok. Tamam. O da kendine geldi. Şuradaki çamaşır sepetine de kumaşlarımı koyuyorum. Artık benim o çamaşır sepetim, kumaş sepetim oldu. Öyle diyeyim. Evet, artık balkona geçebiliriz. Şöyle akşama da kuru fasulye ıslatacağım. Şu kadarcık buzluktan çıkardım. Öyle fazla mı geldi? Artık ne zaman attıysam hatırlamıyorum. Onu da ekledim üzerine, buzluktan kalabalığı gitsin. Bulaşık makinesi boşalacak. Onu boşaltmam lazım. O da bitti galiba. Bakayım. Evet. O da bitti. Şöyle orkidenin de suya koymuştum biraz. Süzülsün, yerine götüreceğim. Burada ekmeklerim var. Kurumuş. Bayatlayan ekmekleri böyle koydum da bunları ufaltıp blenderdan geçireceğim. Köftede falan kullanıyorum ben, ziyan olmasın. Şimdi gelelim balkona arkadaşlar. Deminki havaya bakın, şimdiki havaya bakın. Güneş açtı. Bahar havası böyle olur. Şimdi orada Emre'nin ıvır zıvırı var. Burada Emre'nin ıvır zıvırı var. Bunları bahçeden getirdi yine. Şimdi diyordum ya, geçen videoda, hatta dedim en son videoda buraya bir dolap düşünüyorum diye. Akşam gelirken böyle bir dolap görmüş yol kenarında. Hatta o alırken başka kadın gelmiş almaya. Beni aradı, dolap var getireyim mi? İşte malzemeler için konuşmuştuk zaten. Ben de dedim kırığı çıkığı yoksa getir diye. Böyle dolap da güzelmiş ama aşırı pis kullanılmış. Kapakları falan çok kötü. Bunu bir şimdi krem temizleyiciyle falan güzel bir temizlemem lazım. Akşam getir getirmez kurdu. Şu arkaya girseydi çok güzel olacaktı. Hafif önde duruyor ama çok da sırıtmadı. Bu ona ait olacak. Yani böyle işte takımdır, küçük alet, ıvır zıvırlarını, onun şeyleri de çok, malzemeleri de çok. Buna geçecek artık. Ben şimdi temizleyeyim. İşten gelince yerleştirin. Normalde cumartesi günleri çalışıyordu ama bugün tam tersi. Dün evdeydi, bahçeye gitti. Bugün şeyde işte ben temizleyeyim, gelince o da yerleştirir, nasıl düzenlerse. Bakar mısınız, şuraları aşırı kötü, böyle bir şeyler yapışmış, çok pis kullanılmış. Dolap normalde güzel bir dolapmış.
bayağı bir kötü, tozlu falan. Kırığı falan da bir şey yok, sağlam. Sadece şu altları biraz soyulmuş. Başka bir sıkıntı yok. Şimdi bir kovaya su hazırlayayım. Bunu bir güzel aklayıp paklayalım. Şöyle bir ovalayalım. Başka türlü geçmez bu. Gıcır oldu. Tertemiz oldu üstü. Portakallı bir kek yapıyoruz. Şöyle bu keki ben nerede yemiştim? Kursta yemiştim. Getiren kişiden aldım. Geçen çok hoşuma gitmişti. Çok güzeldi. Portakalları ben böyle daha önceden dondurmak gerekiyormuş. Ben limonata yapmak için böyle biraz doğrayıp atmıştım. Şimdi onların arasından seçtim limonların. Kaç tane var bilmiyorum da 2 tane çıkar galiba. Kabuğuyla beraber şekerle. Bunları Ayşe yapıyor bugün. Ben dolabı hala siliyorum. Blender'dan geçireceğiz. Ondan sonrası aynı bildiğimiz kek. Sadece sütünü az koyuyorum dedi. Öyle arkadaşlar, yapınca sizlere de gösteririm. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel olur. Dolap o kadar mı pis olur arkadaşlar, aşırı kirliymiş. Rafları çıkarttım, böyle alt kısımdan hep böyle bir şeyler yapışmış, akmış. Cifledim artık, hatta bir kısmı çıkmıyordu, tel sürdüm. Böyle pırıl pırıl olmadı. Çünkü daha ilk kere. Üstünden tekrar bir 2 kere geçerim herhalde, anca arınır. Bütün raflar çıkarttım, arkalı önlü her tarafını cifledim. Çıkan suya bakar mısınız? Çamur gibi. Şimdi bir bezimi değiştireceğim. Ondan sonra bir güzel 2 kere daha üstünden geçerim. Anca temizlenir. Şöyle ben de kuru fasulye için
Soğan doğradım. Dolap durulaması kaldı. İlk önce dedim yemeği yapayım. Çocuklar acıktı. Burada kekimiz de fırına girecek. Ben bir taraftan fasulyeyi koyayım. Ondan sonra dolaba geçeceğim, dediğim gibi buralarda Ayşe'ye ait toplaması. Ayşe yapar inşallah. Ayşe çok güzel mutfak toplar. Ablaları. Fasulyeyi de koydum ocağa. Soğanları az kalsın yakıyormuşum. Bakın üstüne çıktı. Şunları alayım. Bir de pirinç için su kaynatayım, ıslatayım, onu da yaparım birazdan. Çocuklar acıktı. Havamız bir açıyor, bir kapıyor. Tekrar yağmur başladı. Şunu kapatalım, pişsin bu. Kekimiz pişti arkadaşlar. O kadar güzel kokuyor ki. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Kabuğuyla çektik ya, o biraz aklında soru işareti. Neyse bu beklesin 1-2 dakika, size dolabı göstereyim. Bayağı bir zamanım aldı. Ama mis gibi oldu. Şu 3. suyu, öyle diyeyim size. Çektim, o arkasını, suntasını falan da sildim. Her tarafı tertemiz oldu. Resmen rengi değişti. Şu anda hava kapandı. Yağmur bir geliyor bir gidiyor. Böyle. Tam bence güzel oldu. Yalnız şu arkadaki işte o istetme falan, koltuğu biraz daha öne çekmek zorunda kaldım. Orası hoşuma gitmiyor. Yoksa burası böyle güzel oldu. Bir de şu çiçeklerimiz olsaydı. Şu üsttekini budadım. Öteki kışın soğukta yandı. Böyle 2 kök canlı kalmıştı. Onu yeniden fideledim. Orası böyle sarkan çiçek olunca çok hoşuma gidiyor benim. Böyle arkadaşlar. Ya bir şeyler akmış, böyle kurumuş falan, yapış yapıştı. Çok zor oldu yani temizlemesi. Ama mis gibi oldu. Bayağı da kullanışlı. Rafları var ya, birçok şey alır burası. Şöyle şu çekmeceyi falan hep çıkarttım. İçlerini sildim. Böyle. Güzel. Kırığı çıkığı da yokmuş. Sadece dediğim gibi şu altlarda biraz soyunma var. Böyle bir şeylere değmiş galiba. Kavlamış falan. Yeter ya. Kullanışlı olur. Oh, gibi kokuyor. Şöyle Ayşeciğimin ellerinden. Yarın beslenmeye de koyarım. Akşam da yerler. Sonra keser, içinde göstereyim size. Oo, pamuk pamuk, bakın. Çok güzel, yumuşacık olmuş. Keki keselim. Efe istiyor, ona bir dilim vereceğim. Hala çok sıcak yalnız. Aşırı yumuşak bir kek olmuş. Böyle pamuk gibi. Bakın belli oluyor zaten. Sünger gibi dedikleri var ya. Tadı da çok güzel. Böyle portakal aroması bolca geliyor. Sevdim. Çayımı koydum. Şimdi keki tabaklara alacağım. Artık burada da sizlere veda edeyim arkadaşlar. Çocuklar hafta sonu banyolarını yaptılar. Ondan sonra mutfağı toparladım. Kalan yemekleri falan. Emre dolabı yerleştiriyor. Büyük bir kısmını yerleştirdi. Kendince ayırıyor, yerleştiriyor. İşte yalnız balkonda bayağı bir dağıtmış. Önümüzdeki haftada komple yağışlı gözüküyor. Aslında balkonu şöyle dip köşe camlarını falan bir temizlemek istiyordum. Ama biraz daha erteleyeceğim onu.
Öyle, umarım keyifle izlemişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.